Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle tatlı bir bebek hırkası, bebek çocuk hırkası yapacağız. Evdeki renkli iplerimi kullandım ben bu hırkayı yaparken. Siz tek renkle de yapabilirsiniz. Şöyle bakın, rengarenk, arkasına da çevirip bakalım. Gökkuşağı hırka şeklinde. Böyle çok tatlı, sevimli bir hırka oldu. Bu hırka arkadaşlar 1-1,5 yaş arası için uygun. Diğer yaş grupları için 5 yaşa kadar sayılarını vereceğim. Ama videonun sonunda vereceğim. Modeli iyice anlattıktan sonra daha anlamlı olur. Bunun ölçülerine şöyle bir bakalım. Beden ölçüsü 33 santim. Şöyle boyu 31 santim oldu. Daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle kol boyu ölçüsünü vereyim. Şuradan şöyle 30 santim kol boyu ölçüsü oldu. Evet. Bu şekilde bu hırka için 2 yumak gitti arkadaşlar. Yani 200 gramlık kadar bir yün gitti. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, bu arada arkadaşlar hemen belirteyim. Bu hırkanın şu kol kısmından ilmek almadan böyle dümdüz robayı devam ederek yelek şeklinde de örebilirsiniz. Ayrıca tek renk de örebilirsiniz. İlla böyle renkli olması gerekmiyor. Bir de bu modelin aynısından bir yetişkin şal panço şeklinde bir model örmüştüm. Onu hediye ettiğim için şu anda gösteremiyorum. Fotoğrafını göstereceğim. Onun videosu var kanalımda. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Dilerseniz onu da örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, minik hırka için kullanacağım ipler bunlar. Böyle evdeki rengarenk ipler. Apple yarnın koton ipleri. Şöyle. Bunlar yani Nako pırlanta kalınlığında ipler. 4 numara şiş kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Siz böyle 4 numara şişle örülebilecek herhangi bir normal bebe yünü olur, normal yün olur kullanabilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, 65 ilmekle başlıyorum. Şöyle 65 ilmek şişimize alalım. Evet, 65 ilmek şişimize aldık. Şimdi haroşa örüyoruz. Bu örgü tamamen haroşadan oluşuyor. Ben böyle ilmekleri içten alarak örüyorum. Siz dilerseniz dıştan da örebilirsiniz. Böyle. Evet. Sıra sonuna kadar dümdüz örelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Dümdüz örüyoruz. Evet. Şimdi çeviriyorum. Evet. Tekrar içten örüyorum. Hep içten öreceğim. Evet. Sıra sonuna kadar gene dümdüz örelim. Evet, yine sıra sonuna geliyorum, bakın. Dümdüz ördüm. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir tane, bakın şöyle bir tane haroşa dişi oluştu. Evet, bu noktadan itibaren artık döngümüze başlayacağız. Şöyle
şu şekilde ayırıyoruz. 65 ilmek olarak başladım. Bir diş haroşa ördüm. Şimdi şu noktadayım. Şu etek ucundayım. Şuradan dümdüz öreceğim. Burada 5 ilmek kalana kadar öreceğim. Sonra 5 ilmek örmeden tekrar geri döneceğim. Sonra tekrar örmeye devam edeceğim yukarı doğru. Bu kez 15 ilmek bırakacağım. 15 ilmeği örmeden geri döneceğim. Sonra tekrar yukarı doğru çıkacağım. Bu sefer buraya kadar öreceğim. 25 ilmek bırakacağım. Sonra tekrar buraya döneceğim. Burada bir döngümüzü bitirmiş oluyoruz. Buna döngü diyoruz. Bu döngü bittikten sonra tekrar en başa kadar örüyoruz. Ondan sonra tekrar aşağı iniyoruz. Sonra tekrar 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonra tekrar aşağı iniyoruz. Böyle böyle döngüler devam ediyor. Evet. Bu döngülerin aralarına bakın, şöyle işaretler koydum. Şurada 5 ilmek var. Burada 10 ilmek var. Burada 10 ilmek var. Evet. Bu şekilde bir haroşa dişi tamamladıktan sonra bakın, şiş başlığının tarafında olan yere bu şekilde işaretleyicilerimizi koyuyoruz. Şimdi tekrar dönelim. Az önce de dediğim gibi şimdi dümdüz örerek şu 5 ilmek kalana kadar öreceğiz. Evet, devam edelim. Evet, bakın işaretleri aynı yere tekrar aktararak devam ettim. Evet, örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi buraya kadar geldik. Bakın, burada 1 2 3 4 5 ilmek var. Şimdi buradan örmeden geri dönüyorum. Evet, geri dönerken bu arada çok yükselti olmaması, delik oluşmaması için şu ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sonra devamında örüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar, dümdüz. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, dönüyorum tekrar. Yine örmeye devam edelim. Bu kez şimdi bir önceki sırada şuraya kadar örmüştük. Bakın, şuraya kadar. Şimdi şu işarete kadar öreceğiz. Bu işaretten geri döneceğiz. Evet, devam edelim. Evet, devam ediyorum. Evet, ikinci işaretimize kadar ördük. Bakın şöyle. Burada 5 ilmek var. Burada da 10 ilmek var. 15 ilmeği örmeden hemen geri dönüyorum. Evet. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sonra örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar dönüyoruz. Evet, bu sefer şu
şu işarete kadar öreceğiz. Devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Evet, sonuncu işarete kadar ördüm. Bakın. 5 ilmek, 10 ilmek, 10 ilmek. Toplam 25 ilmek bırakarak geri dönüyorum. Bu şekilde birinci döngümüzü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, ilk ilmeği örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yani birinci döngünün sonuna geldim. Evet. Bakın. Şimdi birinci döngünün sonunda şöyle bakın. İlk dilimde bir diş haroşa var. İkinci dilimde iki diş haroşa var. Bir, iki. Üçüncü dilimde üç diş haroşa var. Bir, iki, üç. Son kısımda yani burası roba oluyor. Şu işaretleyiciden itibaren olan 25 ilmeğimiz roba. Geri kalanı gövde. Şimdi gövdede 1, 2, 3, 4 diş haroşa var. Yani bir döngü gövdede 4 diş haroşa oluşturuyor. Robada da 1 diş, 2 diş ve 3 diş şeklinde haroşa oluşturuyor. Evet. Şimdi yeni bir döngüye başlıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Sıranın en başına kadar öreceğiz. Yani şuraya kadar öreceğiz. Yeni döngümüze başladık. Evet. Devam edelim. Evet, sıranın sonuna doğru geliyorum. Dümdüz örüyorduk sıranın başına kadar. Evet, bu işaretleyicileri de şişe takmaya devam ederek böyle. Evet, dümdüz örüyoruz. İkinci döngümüze başlamış oluyoruz. Dönelim. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Evet. Şimdi bu kez az önce yaptığımız gibi şurada 5 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonra buradan geri döneceğiz. Sonra tekrar 15 ilmek bırakacağız, geri döneceğiz. 25 ilmek bırakacağız, geri döneceğiz. Evet, örgümüze bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi renk değiştireceğiz. Şöyle şurada bakın, ilk baştan 1 2 3 4 diş haroşa örmüş olduk. Şöyle. Evet, şimdi şuradan da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 diş haroşa örmüş olduk. Burası örgünün yüzü arkadaşlar. Tersinden iplik değişimini tersinden yapıyoruz. Yani bu yaka kısmı buradayken tersinden şöyle iplik değişimi yapacağız. Siz tabi aynı renkle devam edebilirsiniz. Evet, ipliğimizi bağlayalım.
Şimdi bu mavi renkle yeni bir blok yapacağız. Bunun için evet, şu ipi kesiyorum artık, sonra düğüm atacağım. Şöyle düğümleyelim hemen, kaçmasın. Evet. Şimdi normal örgümüze devam ediyoruz. Bu sırada hiç atlamadan direkt şuraya kadar örüyoruz. Yani yeni bir bloğun başlangıcını yapmış oluyoruz mavi renkle. Evet, dediğim gibi burası örgünün tersi. Ters yüzünden ipliğimizi değiştirdik. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Evet. Dönüyoruz. Dümdüz devam ediyoruz etek ucuna kadar. Bir sonraki sırada bu sırada etek ucuna kadar dümdüz örüyoruz. Bir sonraki sırada geri dönüp 5 ilmek bırakıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Yani aynı işlemi bu kez mavi iplikle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ön kısmın parçanın diğer yarısını da tamamladım. Şu ilk yarıyla aynı uzunlukta ördüm. Yani 16 diş haroşa. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 diş. Evet, santim ölçüsünü de vereyim hemen. Şöyle 16,5-17 santim kadar bir genişliği var. Şimdi şu ipimizi kestik ve buraya düğümledik. Bununla artık işimiz yok. Kol ayrımı için gövdeden ayıracağım ilmekleri şu robadan itibaren hesaplayacağım. Şimdi robada 10-15, yani toplam 25 ilmeğimiz vardı. Burada da 40 ilmeğimiz vardı. Şimdi kol ayrımını tam robadan değil de şöyle bir 3 ilmek daha gövdeden alarak yapacağım. Çünkü dikiş payına da girecek, robası kasmasın diye. 40 ilmekten şuradaki 3 ilmeği de düştüğümüz zaman şuradaki ilmekleri, kalan 37 ilmeği bekletme şişine şuna alarak bekleteceğim. Bu işlemi de şurada yapıyorum. Bakın, şiş başlığı burada, ipim burada, şişin ucu burada. Bu vaziyetteyken yapıyoruz. Şimdi 37 ilmeğimizi şu bekletme şişine alalım. Evet, devam edelim. Evet, şurada 37 ilmek var bekletme şişinde. Burada da şu robadan itibaren 3 ilmeği bıraktık. Burada robamız 10-15, toplam 25 ilmekti. 3 ilmek daha eklendi. 28 ilmek oldu. Evet. Şimdi kol için şişime ilmek atacağım. Bunun için şu ipi kullanıyorum. Evet. Şimdi şu ilmeği düğümleyeceğiz ipimizi. Evet, ipimizi düğümledik. Şimdi kol için ilave 32 ilmek atacağım şişime. Şöyle 1 2 3 4 5, evet, 32 ilmeğimizi atalım. Evet, 32 ilmeğimizi attık. Şimdi örmeye başlıyoruz. Aynı şekilde.
Evet, şimdi bu bir önceki sırada gidip geri dönüşlerimizi yaptığımız için bu sırada komple dümdüz şu başa kadar öreceğiz. Evet, örmeye devam edelim. Evet, sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri dönüş yapmadan sonuna kadar örme sırasıydı bu. Evet, dönüyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Roba aynı şekilde 10, 10 ve 5 olacak şekilde kolu örmeye devam ediyorum. Yalnız kolu örerken şöyle bir fark olacak. Şimdi önlerde şöyle hatırlarsanız 1, 2, 3, 4 haroşa var ilk beşlik grupta. Yani 4 tane döngü yapmış olduk burada önlerde. Şimdi kolun ilk yarısını yaparken, yani kol da iki renkli olacak. İlk rengini yaparken 4 döngü değil 5 döngü olarak çalışacağız. Kolu biraz daha geniş olması gerekiyor. Onun dışında ön parçaların örülüşüyle aynı şekilde öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar gideceğim. Sonra tekrar döndüğümde şu 5 ilmeği bırakacağım. Geri döneceğim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, kolun ilk yarısını tamamladım. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi bu yakadaki dilimlerde hatırlarsanız şöyle ön yüzünden göstereyim. Şurada 1, 2, 3, 4 döngü yapmıştım her ikisinde. Burada bir döngü fazladan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 döngü oldu bakın. Yani şu genişlikten bir tık daha kalın oldu. Kolun ilk yarısı. Şöyle sayalım kaç diş haroşa olmuş. Şöyle ön yüzünden sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 diş haroşa yapmışız. Evet, şöyle santim ölçüsü de vereyim. Genişliği ne kadar olmuş? Bakın 10 santim olmuş kolun genişliği. Boy uzunluğunu da şöyle gösterelim. Evet, 26,5 santim. Yani şöyle tutayım. 26,5 santimlik bir kol uzunluğu olmuş. Evet, şimdi burada örgünün tersindeyiz şu anda. Şiş tepesi burada. İpimizi değiştirdik. Renk değişimi yapacağız. Burada döngümüzü tamamlamıştık. Şöyle gidip geldik. Dümdüz bu renkle yine öreceğiz buraya kadar. Kolun ikinci yarısına başlamış oluyoruz. Burada dilerseniz tabii ki kolun rengini değiştirmeden aynı renkle devam edebilirsiniz. Ben böyle gökkuşağı gibi rengarenk dilimli bir hırka yapıyorum. Evet, dümdüz örelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Sıranın tamamını örüyorum. Bir önceki sırada çünkü döngüleri yapmıştım. Şimdi dönüyoruz. Artık diğer yarı gibi aynen 5, 10, 10 şeklinde döngülerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Sonra da kolun ilmeklerini kapatıp arka gövdeye devam edeceğiz. Evet, kolun diğer yarısını da tamamladım. Bu şekilde. Şimdi burada kolu yaparken 32 ilmek şişimize ilmek atmıştık. Burada da kolu bitirdiğimize göre 32 ilmeği buradan keseceğiz arkadaşlar. Kendi ipiyle. Evet, bakın ters taraftan kesiyorum şu anda.
1 2 evet 32 ilmeği bu şekilde keselim. Evet 32 ilmeği kestim arkadaşlar. Burada bu robadan sonra burada şişe ilmek alırken şu gövdeden 3 ilmek bırakmıştık. Roba rahat olsun diye. Şöyle o iç 3 ilmek de böyle. Evet. Şimdi şuradaki şişteki ilmekleri buraya aktaracağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde. Şu anda tersteyiz. Evet. Şöyle tek tek hepsini geçirelim. Evet, şişimize geçirdik. Şimdi diğer ipimizi bağlıyoruz ve arkaya geçtik arkadaşlar. Şimdi arka bedeni örüyoruz. Düğümleyelim. Evet, ip değişimi gene her zamanki gibi arka sıraya geldi. Evet, normal örgümüze devam edelim. Burada döngümüzü tamamlamıştık. Bu şekilde. Şöyle bakın geri gidip gelmeleri burada yapmıştık. Döngümüzü tamamlamıştık. O yüzden şimdi sıranın sonuna kadar öreceğiz. Yeni bir döngüyü başlatmış olacağız. Evet sıranın sonuna kadar geldik. Evet bu şekilde yeni bir döngü başlatmış olduk. Evet bu şekilde bakın arka bölümün ilk sırasını örmüş olduk. Şimdi buradan tekrar geri döneceğiz. Sonra tekrar bu tarafa gelip 5 ilmek bırakacağız. Sonra geri döneceğiz. Tekrar 10 ilmek daha bırakacağız. Tekrar döneceğiz vesaire. Bu şekilde aynen hırkamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen ön parçayı ördüğümüz gibi bu kolu ördüğümüz gibi diğer kolu da öreceğiz. Arkayı öreceğiz. Önler ikişer dilim olduğu için arkayı toplam 4 dilim olarak öreceğiz. Hırkamızı tamamlayacağız. Diğer ikinci önün son parçasında şu kısımlara birer tane ilik açacağız. O sıraya gelene kadar örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar diğer kolu da ördüm burayla aynı şekilde. Şimdi bitmek üzere son 2 sırası kaldı. Burada da ilik açacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Son yakadaki son haroşayı yaptıktan sonra böyle 1 2 3 4 diş haroşa var. Gitme gelme sıralarını da tamamladıktan sonra şiş ucu buradayken böyle 10 ilmek aralıklarla buralara işaretleyici koydum. Şimdi ilik açacağım. Evet. Şu ilk işaret yerine kadar örerek gelelim. Evet, işaret yerine kadar geldim. Sonuncuyu da örüyorum. Şimdi burada doluyorum. Sonra şunu çıkaralım. Evet. Bir tane doladım. Şu 2 ilmeği bir alıyorum. Küçük bir ilmek ilik açmış oldum. Düğmeleri de küçük yapacağım çünkü. Evet. Yine aynı şekilde devam edelim. Diğer işaretleyiciye kadar 10 ilmek aralarda. Evet. Şimdi doluyorum. Şunu çıkarıyoruz. Şöyle takıldı oraya. Evet.
Evet, doladım. Şu iki ilmeği bir alıyorum. Şöyle devam ediyoruz. Evet, bu şekilde bütün ilikleri açalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sırayı bitirdim. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Normal haroşa örgümüze devam ediyoruz. Şöyle bir sıra, bakın burada ilik var. Evet, böyle dümdüz örelim. Evet, bu sırayı da ördük. Şimdi kesiyoruz artık. Hırkamız bitti. Bir tek dikişi ve düğmeleri kaldı. Evet, artık 2 kesiyorum. Evet, kesmeye devam edelim. Evet, kenarını bu şekilde kestim. Bakın iliklerimiz böyle. Şimdi düğmelerimizi yapacağız. Şimdi çoğu hemen hemen bütün kıyafetlerde olduğu gibi düğmeleri kendim yapıyorum. Şöyle bakın, plastik halka kullanarak. Kanalımda çeşitli düğme yapım tekniklerini içeren bir video var arkadaşlar. Onun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradaki tekniklerden biriyle yaptım. Zaten birçok videoda da, hırka videosunda da bunun yapılışını tekrar göstermiştim. Bu hırka halkanın içini böyle sık iğne ile doladım. Sonra ipini biraz uzun bırakıp küt uçlu bir iğneye geçirip şöyle tersinden şöyle göstereyim. Bunu da tuhafiyecilerde bulabilirsiniz. El işi yün malzemeleri satan tuhafiyecilerde plastik halka, plastik perde halkası diye de geçiyor. Evet. Şöyle tersini çevirdim. Bakın. Arkadan şöyle çok sıkmadan, hani plastiğin şekli bozulmasın diye karşılıklı böyle ilmekleri alıyorum. Ortaya doğru üzdürüyoruz. Şöyle çapraz çapraz alıp evet, bakın delik kapandı. Düğmemiz oluştu. Normalde birçok giyside bunun ortasına inci dikiyorum ben, ama bu e, e, inci dikilmeye uygun bir model değil. Daha böyle otantik bir model. O yüzden inci dikmeyeceğim. Şimdi normal düğme diker gibi bu iliğin karşısına şöyle dikiyoruz. Hem kendi renklerinden böyle çok uygun oluyor. Böyle düğme yapmak pratik oluyor. Evet. Bakın şöyle rengarenk yaptım. Şu şekilde. Bunları da diktikten sonra kol dikişlerini yapacağız. Hırkamız tamamlanmış olacak.